Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen ortayla kısığın arasına getiriyoruz her zamanki gibi. Çelik tava kullanıyorum. İsteyen teflon tava kullanabilir ama çelik tava çok daha lezzetli olur. Sadece 1 saatimiz var. Ankara-Gücü Giresun maçını izleyeceğiz. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Hadi bir yemek kaşığı daha olsun. 4 yemek kaşığı. 1 orta boy soğan. Hayat kurtaran 1. Malzeme yeterse 2 meze yapacağız. Bir ara sıcak bir meze diyelim. Evdeki malzemelerle herkesin yapabileceği pratik, hızlı, lezzetli tarif yapıyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 1, 2, 2,5 çay kaşığı şeker. Şöyle bir karıştır. Tam 1 saatimiz var. Hatta 45 dakika. Bakalım maça yetişebilecek miyiz? 1, 2, 3 patates. Sadece Barbaros'ta ikimiziz. 3 patates yeter. Ben ve yakışıklı Barbaros var sadece bugün. Patatesleri geçecek kadar su. Biraz tuz. Şöyle yarım kapak. Taşmadan arka tarafta pişsin. Mantar. Bakın istiridye mantarı bu tarifte mükemmel olur. Kestane mantarı ikincisi, kültür mantarı en son tercih olmalı. Sizden istediğim hemen şu şekil mantarları soymanız. Hiç yıkamıyoruz, silmiyoruz hiçbirisi. Daha sonra şurada kalan fazlalığı, kabuğu bıçak yardımıyla alıyoruz. Şurada da kabuğu kalmış. Saplarını kullanmayacağız. Sapları çorba yaparsınız. Ben diğerlerini soymuştum zaman kaybetmemek için. Toplam 4 tane kocaman kestane mantarı. Hepsinin aynı anda pişmesi için bakın hemen hemen hepsi aynı boyda ince ince kesiyoruz. 10 dakika sonra mantarları artık oyuna katıyorum. Fakat burada önemli nokta. Mantarı atmadan önce yüksek ateşe getiriyorum. Böylece mantar suyunu salmayacak ve doğru şekilde pişirmiş olacağız. Karıştır. Soğanla birlikte mantarı 5 dakika boyunca yüksek ateşte başından ayrılmadan kavuruyorum. Görüyor musunuz? Suyunu bırakmadı. Yüksek ateşte yapmamızın faydaları toplam 5 dakika kavurduktan sonra artık orta ile kısığın arasına alıyorum ateşin gücünü. Bu tarifin orijinalinde Frank soğanı kullanıyor ama bizim Türk mutfaklarında Frank soğanı o kadar bulunabilen bir soğan olmadığı için normal taze soğan 8-9 tane taze soğanın sadece dip bölümleri ve o dip bölümleri ince ince, ne kadar ince o kadar lezzetli, ince ince doğrayarak tarife katacağız. Bak ne kadar ince o kadar lezzetli. Soğanlar da oyuna şöyle bir karıştır. Yarım çay kaşığı karabiber. 1-2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Limonun sadece 5'te 1'i. 5'te 1'inin suyu. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şöyle bir yay. Altı kısık şekilde bir 5 dakika pişsin. Şöyle bakalım. Çatal girdiğine göre gayet güzel pişmiş. Şu birinci, yalnız inanılmaz sıcak. Siz biraz bekletebilirsiniz. Benim elim dayanıklı. Bunu da hemen soy hızlı hızlı. Miktarları çoğaltıp azaltmak size kalmış. Şimdi burada sizden istediğim 1-2 boğum büyüklüğünde bir parmak kalınlığında patatesleri hemen kesiyoruz. Bunun sadece yarısını kullanacağım. Diğer yarısını diğer meze için takviye olarak bırakıyorum. Patatesler oyuna. Yalnız burada çok fazla patates koyup tarifi öldürmemeniz gerekiyor. 1 çay kaşığı daha tuz. Şöyle biraz zeytinyağı patatesin üstüne.
1 yemek kaşığı kadar. Patatesler kızarana kadar pişireceğiz. Patates kızardığı anda tarif hazır. 5 dakikadır patatesler kızarıyor. Kızardığına inandığınız anda şöyle 2 çay kaşığı kekik. Kekiği kırarak bütün aroması çıksın. Kendimi alkışlıyorum. Nasıl mütevazilik? Burada bir karar vermelisiniz. Eğer acı istiyorsanız benim gibi pul biber ekleyebilirsiniz. 2 çay kaşığı pul biber, istemiyorsanız eklemeyin. Tam kıvamında pişirmişiz. Hiç dağılma yok. Son kez karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Hemen birinci tarifimizi daha doğrusu ara sıcak. İsterseniz yemek olarak da yiyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bunları izleyen arkadaşlar yanmış zannedebilir. Bak görüyor musunuz? Oysa ki bunu kazıyıp üstüne yumurta kır. İnanılmaz lezzetli bir tarif yemiş olursun. Biraz dereotu. Renk versin. Biraz kırmızı pul biber. Ve en son görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Kestane mantarlı sıcak patates kavurması. Biraz tuz. Çok az zeytinyağı. 1 yemek kaşığı kadar. Bu benim favori mezelerimden. Yaptığınız zaman lezzetine inanamayacağınız bir tarif yapıyoruz. Bizim tarifleri yapmayan arkadaşlar diyordur. Ya ulan ne abartıyorsun Koray? Her mezenin şöyle güzel olur diye soruyorlardır birbirlerine. Çok basit. Hodri meydan, girin mutfağa, yapın, yorumlar açık. 1 tutam dereotu. Ben malzemeleri 1,5 patatese göre yapıyorum. Sizi malzemeleri çoğaltmak, azaltmak sizin elinizde. 2 kişilik yapıyorum. Barbaros'la beraberiz. Giresun, Ankara Gücü maçını bekliyorum. Ne yazık ki Ankara Gücü yener diyorum. Giresun'u severim. Fenerbahçe kadar hiç kimseyi sevmem. Dereotu mezenin içine, oyun içine. En küçüğünden konserve ton balığı. Bu markayı kullanmanızı tavsiye etmem. Pahalı gelebilir. Meze yaparken daha uygun malzemeler kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuçta meze sıradan malzemeleri lezzetlendirme sanatı. Yalnız büyük ton balığı kullanıyorsunuz, içindeki yağ fazla gelir. Onu süzerek yapmanız lazım. Bu tarifin olmazsa olmazı salatalık turşusu. Eğer salatalık turşunuz yoksa hiç tarifi yapmayın. Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Burada bir karar vermelisiniz. Tamamen isteğinize bağlı. İsterseniz böyle ortadan 2'ye bölüp daha sonra şöyle küçük küçük doğrayabilirsiniz. Aynen böyle veyahut da hiç ortadan falan 2'ye kesmeden yuvarlak ince ince doğrayabilirsiniz. Bak en fazla bu kalınlıkta olmalı. Tekrar söylüyorum. Mutlaka mayonez. 1, 3, 4 yemek kaşığı. Şimdilik bakalım yetecek mi? Tuz. Yarım limon. Daha önce duydunuz mu herkes mutlaka beğenir dediğimi? Duymadınız değil mi? İşte bu mezeyi herkes mutlaka beğenir. Mayonez olduğu için dolapta en fazla 2 gün bekler. Aklınızda bulunsun. Ona göre yapın. Yapması çok basit bir meze. Taze taze yapıp yiyebilirsiniz. 1 gün beklediğiniz zaman çok daha lezzetli olur. 2 saat bekletirseniz kıvamında olur. Nasıl gözüküyor? Gayet yakışıklı değil mi? Koy şarküteri meze dolabına. Çatır çatır herkese sat. Dikkat etseniz öyle sulu sulu değil ama kuru da değil. Evet, yine gerçekten 1,5 patatesten inanılmaz bereketli oldu. Turşulu olduğu belli olsun. Biraz kırmızı pul biber. Renk verelim. Biraz dereotu. Maç başlamak üzere. Neredeyse 50 dakika, 1 saat olmak üzere. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız fena olmadı. İsteyen böyle servis yapabilir. Patatesinden, kestane mantarından. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Ara sıcak olarak değerlendirin. Bundan ana yemek olmaz. Şimdi günümüzde artık bunu yapıp kavurma diye, ana yemek diye kakalıyorlar bize. Bu ara sıcak. İşte mahsusdan fazla yapmıyorum ki. 2 tencere yer adam şundan. Bu benim favorim. Bugüne kadar duydunuz mu böyle şu mezeyi daha çok severim, bu mezeyi daha çok severim diye. Bu tarifi daha önce vermiştim. Kaçıranlar mutlaka yapsın. Hatta şuraya
O tarifi bırakacağım. Onun birebir aynısını yapın. Böyle bir şey yemedik daha önce diyeceksiniz. Açın ağzınızı, şunun da bir tadına bakın. Vay be, vay be. Bu arada katıl butonunu kapattık. Esasında fena bir para da gelmiyordu. Ama bana ters geldi olay. Katılan herkesin isimlerini tek tek kayıt aldım. Şu tekniği bir alalım. Allah izin verirse hep beraber yiyip içeceğiz. Zaten bana adam lazım. Bizim yamyamları görüyorsunuz. 2 lokma tadacaklar. 1000 liradan su getiriyorlar. Yok efendim ben bir özel bankonun genel müdürüyüm. Yok efendim ben bilmem şirketinin CEO'suyum. Şuyum buyum. Ulan eliniz gözüküyor. Yüzünüz gözükmüyor. Bu kadroyu değiştireceğiz bu kadroyu. Göreceksiniz bak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.